Orta Doğu'da hep şu söylenir. İran gürler ama yağmaz. %90'ını savuşturdular, 5-10'luk bir zarara uğradılar. İsrail-İran meselesi, Gazze meselesi dahil bir çizgi halinde görülüyor büyük güçler tarafından. Biz de öyle görmek zorundayız. Bu çizgi Ukrayna, İsrail, aç parantez Gazze, Tayvan gibi upuzun bir çizgidir. Gerçek jeopolitik budur. Karşılıklı anlaşma İsrail arasında bir böyle örtülü zımni mutabakat gibi. Yani şimdi buna hak vereceğimiz yer var, hak vermeyeceğimiz yer var. Eğer ama tiyatrodan kasıt bunu yumuşatmaksa, sulandırmak gibi bir şeyse, yani hayır öyle değil, bu ciddi bir mesele ve sadece ciddi bir mesele de değil, yani tehlikeli de bir mesele. Onun için mesela Sayın Cumhurbaşkanı yüreğimiz ağzına geldi, yüreğimiz ağzımıza geldi dedi. Şimdi ne demek bu? Bu şu demek, mesele meselesi değil ki, İran-İsrail'in çatışması meselesi değil ki. Onun arkası parlar, sıçrar. Mesele buydu. Onun için yüreğimize ağzımıza geldi. Gelmişliği de bitmiş değil hala esasen. Sıra dışıydı. Bunun için önemlidir. Neden sıra dışıydı? Bir kere bir ilk gerçekleşti. O ilk bugüne kadar Orta Doğu'da hep şu söylenir. İran gürler ama yağmaz. Aslında kastedilen şuydu. İsrail'i direkt olarak vurdu. İlk olay bu. Bu da bu topraklarda yaklaşık 1967'den beri ilk kez gerçekleşiyor. Doğal olarak bir sıra dışılığı var. Aritmi bu. Yani ritmin dışına çıkıyor. Bir aritmi, arkasından ne gelebileceğini kestiremediğimiz ve ta Ukrayna Savaşı'ndan beri bütün bölgenin alev alabileceği bir gündem olduğu için de, yeni küresel düzende dalgalanmalar olduğu için, güçte dalgalanmalar olduğu için de onun alametlerinden biri sayılıyor bu olay ve biz daha bu programı çekimlerini yaparken de hala İsrail'in İran'a bir karşılık verebileceği gündemi var. Bu da gerçekleşirse işte aynı kaygı, aynı yüreğin ağza gelme durumu tekrarlanacak ve bu daha da tehlikeli bir hale gelecek. Şimdi bu yaşadığımız şey, yani İran'ın İsrail'e vurmasında hep aynı soruyu soruyorum ben. Bir yandan kaygılarımız, endişelerimiz var. Öbür konu ise şu. Hareket, saldırı, atak ne diyorsanız bölgede mevcut jeopolitik vaziyette bir değişiklik yarattı mı? Soru bu. Şu an itibariyle, konuştuğumuz an itibariyle hayır, böyle bir şey hala yaratmış değil. Devamının jeopolitik etki, kırılma, değişiklik yaratma ihtimali var. Eğer bu gerçekleşirse buraya kadar konuştuğumuz bölümü baştan kıymetlendireceğiz, değerlendireceğiz. Öyle olup olmadığına bakacağız. Kontrollü savaş, kontrollü çatışma, onu da konuşmamız gerekiyor. Artık bunda bir tartışma yok. İran saldırıdan evvel Batı ülkelerine, Amerika Birleşik Devletleri dahil bunu hissettirmiş, duyurmuş, haber vermiş diyebilir miyiz? Diyebiliriz. O raddeye kadar gelmiş. Yalnız tabii bu haber verme işi şu değil. Ben şu kadar füze atacağım, şurayı vuracağım, şu saatte başlayacak, hayır öyle değil. Bittiğinin işaretini Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki İran temsilcisi çıkıp o gün demişti ki bizim için mesele kapanmıştır. İşte başlaması ve bitmesi bu. Benim kanaatim 5 ülkenin, en az 5 ülkenin İran'ın atağa başlamadan önce, hatta 72 saate varan bir süre önce bundan haberdar oldu. Bunların içinde Türkiye'de var. Benim kanaatim bu. Peki bu 5 ülke bir tarafa İsrail'in haberi olmaması mümkün değil. Yani ABD'nin haberi var. Rusya'nın çok önceden var. Hatta ikili görüşme var. Başlamadan belki 50 saat önce İran'la Rusya arasında. Fakat ABD ve İngiltere olduğu için İsrail'in bundan haberdar olmaması mümkün değil. O da hazırlıklarını yaptığını zaten duyurmuştu. Yani bu bir kontrollü çatışmadır, kontrollü savaştır. Tabii çatışmayla savaş arasında bir farklılık var uluslararası hukuk açısından. Biz buna savaş diyor muyuz? Evet, teknik olarak bu bir savaş. Esasında savaşı şuradan da başlatabiliriz. Bunun nedeni neydi, bu saldırının nedeni? İsrail'in Suriye Şam'daki İran Başkonsolosluğu'nu vurmasıydı. Bunu vurduğunuz andan itibaren savaş ilan etmiş oluyorsunuz. Bunu söylemenize gerek yok. Kasus bellidir. Uluslararası hukukta hiç kimse buna savaş nedeni değil diyemez. Doğal olarak o andan itibaren İran'la İsrail arasında bir savaş olduğunu varsayabiliyoruz kuvvetlice.
Gazze krizinin türevlerinden biri kabul ediyoruz. Küresel dünya düzenindeki ve Ukrayna Savaşı'nın türevlerinden birisi kabul ediyoruz. Burada siyasi nedenler üzerine de biraz durmamız gerekiyor. Şu an İsrail'in İran'a bir karşılık verip vermeme süreci üzerine konuşuyoruz. Bu süreç apaçık bir şekilde bazı beklentilerle, siyasi takvimlenmiş beklentilerle rabıtalıdır. Bunlardan birisi de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimlerdir. Bunun nereye gideceğini, yani İsrail-İran krizinin hemen yanı başında da Gazze'nin, ondan evvel de Ukrayna'nın nereye gidip nasıl sonlanacağına ilişkin mihenk taşlarından, yani o takvim oraya denk geldiğinde artık farklı bir şey olacak diyebileceğimiz gün Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşanacak seçimdir. Herkes pozisyonunu ona göre ayarlamaya çalıştığı gibi şu an atılan hamleler de o güne hazırlık olarak hazırlanıyor. İsrail'in yaptığı işlerden birisi de bu. Bir başka konu diğer büyük oyuncuların tutumları neydi? Yani İran-İsrail savaşında, artık öyle diyoruz bu programda, diğer büyük süper güçlerin, büyük güçlerin tutumları neydi? Çin ve Rusya'nın desteklemese dahi, alenen teşvik etmese dahi sözlerine başvurulduğunda aman savaşsınlar demeseler dahi Çin ve Rusya'nın İran'a yakın durduğunu tespit etmemiz gerekiyor. Nitekim hem Çin'deki İsrail Büyükelçisi çıkıp şunu demiştir: Çin'in İran'ı kınamamasından rahatsızız. Hem de daha sonra Çin'in açıklamaları, tabii ki lisan-ı münasiple yaptığı açıklamalar İran'a daha yakın durduğunu gösteriyor. Rusya ile İran arasında İsrail'e kıyasla daha yakın bir durum olduğunu herhangi bir şekilde dile vurmamız lazım değil. Tam böyledir ve daha da böyle olacaktır. Yani İsrail'e karşı değil ama bölgede bir Rus-İran yakınlaşması yeni jeopolitik yaratmaya devam edecektir. Onu ilerleyen bölümlerde konuşacağız. Türkiye dahil bölgedeki birçok yere etkisi var. Bu ülkeleri söyledikten sonra şunun da altına tekrar çizmemiz gerekiyor. İsrail-İran meselesi, Gazze meselesi dahil bir çizgi halinde görülüyor büyük güçler tarafından. Biz de öyle görmek zorundayız. Bu çizgi Ukrayna-İsrail, aç parantez Gazze, Tayvan gibi upuzun bir çizgidir. Gerçek jeopolitik budur. İran-İsrail arasındaki dalaşmanın jeopolitikteki yerini işaret ediyoruz. Ama Orta Doğu jeopolitiğinde bir değişiklik yaratmadığını zaten söyledik. Bundan sonra bu İsrail'in saldırısı devam ederse Batı'nın açıklamalarını ne yapacağız? Burada İsrail'in 7 Ekim'de yaşadığı vakada şimdiye kadar bir ulusal bir güvenlik devleti olarak inşa edilmiş, öyle yaşamaya devam eden İsrail'in güvenlik önlemleri ve güvenliği konusunda bir zafiyet ortaya çıktı. Kabulü vardı. Bu doğru bir kabuldür. Tabii ki de ortaya çıktı. Bunu telafi ettiği söyleniyor. İran'ın saldırısını durdurarak. İsrail bunu çok seviyor. Kendi vatandaşlarına böyle satıyor. Dünyaya böyle pazarlıyor ama gerçek şu ki hayır, öyle değil. Eğer önünde bir Batı kalkanı olmasaydı o gece daha büyük bir felaket onlar açısından ortaya çıkabilirdi. Şu an neredeyse %5'lik, yani 100'lük bir saldırı olduysa %90'ını savuşturdular. 5-10'luk bir zarara uğradılar. Bu tür bir savaşta çok düşüktür. Şeklen baktığınızda evet bunu atlatmıştır ama eğer o gece Amerika olmasaydı, İngiltere olmasaydı, Fransa olmasaydı, Ürdün olmasaydı, başka bazı ülkelerin desteği olmasaydı, ki bu destek sadece havadaki uçaklar ya da antimisiller değil, yüksek istihbarat desteği olmasaydı İsrail belki yine bir kısmını tutabilecekti ama şunu biliyoruz, bu %90 rahat %50'ye inecekti. Bu anlamda İran bir kapasite de göstermiştir. Onun da ayrıca askeri uzmanların tetkik etmesi gerekiyor. O da konuşulması gereken kurallardan biridir. Bir diğeri İsrail'in şimdi kritik süreci Amerika ile pazarlık yapmakta kullanmasıdır. Bu da şuna denk geliyor. Gazze ile ortaya çıkan tablo dünyanın doğu batı fark etmez, Filistin'in bir yer açılması ve bunun tanınması konusunda bir orta yol bulunduğu, bir mutabakat sağlandığı
gerçeğini ortaya çıkardı. Şimdi burada ben İran'ı vururum kozunu bunun biraz çözeltilmesi, ayrıştırılması, eski gücünden uzaklaştırılması anlamında taşıyor. Şunu da söylediler, bu konuda da belki daha aklı selim bir yargıya varmak durumundayız. İsrail'in Batı desteğini tamamen yeniden kazandığı İran olayından sonra, hayır bu da doğru değil. Gazze özelindeki desteği, ikazları Batı'nın değişmedi. Ama İsrail şu akıllılığı yaptı mı? Gazze'yi, Filistin'i hedeften alıp İran'ı onun yerine koyduğu an Batı'nın tavrı değişti. Bu tamam. Taktik olarak başarılı. Evet, öyle. Ama iş eninde sonunda Gazze'ye dönecek ve dahası Filistin meselesi artık gündemden. Çünkü bütün ülkeler, irisi ufaklısı Filistin'in bir devlet olarak tanınması noktasında, yani Filistin devletine bir yer açılması konusunda kendilerini bağlayacak beyanatlarda bulundular. Tahran'a da değinmek zorundayız. İran'ın aylar hatta yıllar içinde uğradığı saldırılar, yani suikastlar var mesela. Bunları bu tabii suikastlar sadece kendi ileri gelen komutanlarının, casuslarının, siyasetçilerin uğradığı saldırılar değil. Son örnek belki konsolosluktaki generallerde ama ülke içinde bile bilim adamlarını öldürdü İsrail'in ve o zamandan beri İran iç kamuoyunda bundan bir mutsuzluk hali var. Bu mutsuzluk halinin sağılması gerekiyordu. Bu vesileyle, onu da şuradan anlıyoruz. İç kamuoyuna İran bunu sunarken işte dedi. Biz bunu vurduk, görün ve bir gaz alma hali vardır. Bu da gerçekleşmiştir. Nitekim İran resmi haber ajanslarının kendi ve dünya kamuoylarına, bölge kamuoyu da dahil tabii içindedir, sunarken söyledikleri şey şu idi. Ben bunu sık tekrarlıyorum. Bu önemli bir sembolizmdir. Kutsal topraklar üzerinde dedi 1960'lardan beri İsrail'i vuran tek ülkeyim ben. Ve bunun görseli de var. Yayınlandı her yerlerde. Bunu da anlayabiliyoruz ve bu önemlidir. Bu Orta Doğu halkları tarafından da gözlemlenir. Yani bunu toptan yok edemeyiz. Bir başka önemli konu Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasındaki, yani İsrail-İran konuşuyoruz, yeni bir alanın açılmasıdır. Bu ilginçtir. Bu özellikle takip edilmesi gerekiyor. Bir şuradan gözlemliyoruz. Gözlemliyoruz değil, artık somut, elle tutulabilir haldedir. Çok sayıda temas oluyor. Yani çok sayıda ve Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzey yetkililer üst üste buraya geliyorlar. Türkiye'ye geliyor. Önemli temaslarda bulunuyorlar. Önemli görüşmelerde bulunuyorlar. Bu kriz vesilesiyle Türk yetkililerin, Dışişleri Bakanı olsun, Savunma Bakanı Sahir olsun, onların yaptığı görüşmeler var. Bu görüşmeler mesela ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı buraya geldi. John Bass. Aynı zamanda Kara John olarak bilinir. Türkiye'nin eski büyükelçisi, Türkiye'deki eski Amerikan büyükelçisidir. Burada yapılan görüşmeler var. Sair. Bu öznesi İsrail-İran olan ve Türkiye'ye daha çok rol vaat eden, teklif eden diyelim, görüşmeler içerdiğini anlıyoruz. İş o hale gelmiş durumdaki, o kadar yükselmiş durumdaki CIA, yani Amerikan Merkezi İstihbarat Servisi'nin direktörü, Milli İstihbarat Teşkilatı'na siz diyor İsrail ile İran arasında arabuluculuk yapın. Şimdi burada biraz ben duruyorum böyle birkaç saniye. Yani bunu izleyicilerimizin de sindirmesi lazım. Şimdi bu hani çok şaşırtıcı bir şey. Herhalde kasıt şu olmak lazımdır diye düşünüyor. Bizim İsrail'in taraf olduğu herhangi bir açmazda, şu ortamda arabuluculuk yapmamız nasıl mümkün olabilir? Herhalde onların zaten Milli İstihbarat Teşkilatı'na bu konuda başvurmalarının sebebi şu olmak lazımdır. Bizim şu anda İsrail'le en ufak bir temasımızın bulunması söz konusu değil. Resmi olarak, hatta bunu ima eden şeyler bile, bakın Türkiye'de ne kadar yardım konuları şunlar bunlar yalan olmasına rağmen ne kadar karşılık buldu. Fakat biz yine şuna dönelim. Amerika'nın böyle bir krizde, Türk-Amerikan ilişkilerini yeni bir alan açarak bu kadar yüksek bir krizde iki istihbarat servisinin, yani bu o demektir, CIA ve Milli İstihbarat Teşkilatı arasında yeni bir ortaklık, yani yeni bir ortak operasyon diyelim bunun ismine, ortaklık demeyelim, önermiş olmasını hem iki istihbarat servisi açısından hem bölgedeki etkiler açısından, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bilhassa bölgedeki gücü, etkinliği açısından hem nicelik hem nitelik etkinliği var çünkü Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu konudaki gücüne başvurmasını önemli sayıyoruz. Ama bir yandan da takip etmeliyiz bu yeni durum nasıl ortaya çıkacak diye.
İran-İsrail arasındaki dalaşmanın jeopolitikteki yerini işaret ediyoruz. Ama Orta Doğu jeopolitiğinde bir değişiklik yaratmadığını zaten söyledik.